...29 Ağustos 2026'da şifa akımlarının gerçek anatomisi eğitimimize başlıyoruz. Kuantumdan tasavvufa, bilimden bilince, mitlerden gerçeklere. Amacımız farklı yaklaşımları birleştirmek. Kuantum mistizmi ve bilimsel gerçekler. Kuantum fiziği gerçekte nedir? Kuantum sıçraması ne anlama gelir? Enerji, frekans ve titreşim kavramları, bilimsel terminolojinin istismarı, popüler şifa akımları analizi, Deepak Chopra, Joe Dispenza, Bert Hellinger, aile dizilimi, Theta Healing, Access Bar, Reiki, Grabovoi sayı dizileri, Placebo, nocebo ve beynin şifa mekanizması, inanç ve beklenti mekanizmaları, endorfin, dopamin, serotonin, çift kör araştırmalar, nocebo etkisi ve korkunun etkisi, dokunmanın ve stres yönetiminin biyolojisi, psiko, nöro, immünoloji, vagus siniri, kortizol ve stres, dokunma terapisi ve biyolojik etkileri, zihin yönetimi teknikleri, 4-7-8 nefesi, kutu nefesi, gevşeme egzersizleri, imgeleme çalışmaları, günlük stres yönetimi, umut istismarından korunma, modern fizik, tasavvuf ve şifa, Michio Kaku'nun evren anlayışı ve sicim teorisi, tasavvufta şifa, Kur'an, esmalar, dua, zikir, Celcelütiye'de şifa anlayışı ve şifa beyitlerinin genel çerçevesi, bilim ile tasavvufun benzer ve farklı yönleri. Bir şey nasıl olur da sen ölçünce değişir? Hem kuantum ne ki? Yaşam muhteşem bir enerjisel dans. Frekansların uyumu, birleşmesi, çatışması, iç içe geçmesi, aşağı yukarı, sağa sola, zıt yönlere dalgalanmasının dansı. Filtrelenmiş gerçeklik nedir? Sorgula, keşfet. Merakının, korkunun üstesinden gelmesine izin ver. Kalbinin unutkanlığından, bana seni gerek, seni demeye nasıl geçersin? Sonsuz bir olan zar atar mı? Kuantum dediğin yalan dünya simülasyonunun açıklaması. Her eğitimde farklı sırlar açıyoruz. 29 Ağustos'ta yine bilinmeyenleri açmaya davet ediyorum. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Pers ölümsüzleri hakkında biraz sırlı bilgiler verelim. Tarihi bilgiler de verdim ama önemli olan şimdi anlatacaklarım. Zamanın süper gücü, efsanevi Pers İmparatorluğu ve Ölümsüzler Ordusu, Immortal diye filmler de çekildi biliyorsunuz. Bu ordunun metafizik bağlantısı var mıydı? Tabii ki vardı. Özellikle Zerdüşlerin muazzam büyü bilgileri halen daha çok fazla. Sadece İranlıların da değil. O bölgenin tamamı, Azerbaycan, özellikle Özbekistan dahil olmak üzere bütün o çevredeki halkların çok çok iyi bildikleri, gerçi özde Vedik bilgisi var. Yani onlarla akrabalar ama ve lakin bunlar daha sonra kara büyü konusunda da çok ustalaşmışlar. Şimdi bunlara ölümsüzler denme sebebi gerçekten ölümüne savaşıyorlardı. Yani ölümden korkmuyorlardı. Bir de o birlikten ne kadar asker eksilirse hemen yerine başka birliklerden yeni ikamesi geliyordu. Yani ana sayı asla değişmiyordu. Herodot'un dediğine göre 10.000 kişi bunlar. Bizim de Osmanlı'nın Fatih zamanında Deliler ordusu vardı.
Bu deliler başlarına böyle tüylü şapkalar, uzun kukaleta, o cadıların giydiği gibi şapkalar falan. Bu Perslerde de var ha o şapkalar. Arkalarına da kartal kanatları falan takıyorlar deliler. Ve ölümden korkmadan savaşlara giriyorlar. O sayede kazanılıyor. Bu ölümsüzlerden anlaşılan ilham almışlar bizimkilerde. Tabii bu ordunun, ölümsüzler ordusunun yanında bir de metafizik ordu var. Aynı Hazreti Süleyman'ın askerleri gibi hem cin askerleri hem insan askerleri birlikte hareket ediyor. Ama burada başka bir durum daha var. Biraz sonra söyleyeceğim. İşte ne kadar asker varsa 4000, 5000. Bir o kadar da metafizik askeri varmış bu Perslerin. Yani 10.000 ise 10.000'de belki daha fazla metafizik işte cin arkadaşlarımız da bunlarla birlikte savaşıyorlar. Ve en önemlisi de insanlar, yani bu insan bedenindekiler ile cinler birleştiriliyormuş. Aynı bebeğin içerisine, bir oyuncak bebeğin içine bir cinin girip o bebeği canlandırması gibi. Yani doğuştan cin insan melezi değil, daha sonra bunların artık büyücüleri nasıl neler biliyorlarsa, nasıl dualar, bir cin ile o askeri birleştiriyor. Yani insan bedeninde o cinler yaşıyorlar. Bunun da çok kadim bilgi, duaları var. Daha doğrusu büyüleri var. Bu birleştirmek için. O insan bedenindeki ruh razı oluyor. Gelsin o cin benle birlikte savaşsın diye. Bende öyle büyük bir güç olsun ki dağları devireyim diyor. Akitleşiyorlar birlikte. Yani Veli adında bir insanla Ali adında bir cin, örnek veriyorum, Ali Veli oluyorlar. Bir bütün oluyorlar, savaşıyorlar. Hitit büyüsünü anlattım. Pers büyüsü daha da beter. Artık Hitit büyüsünden daha da beter. Bunun ucunda Vedik de var. Onun da ucunda Atlantis büyüleri var. Hazreti Süleyman'ın büyülerinin büyüsü var. Öyle böyle değil. Tekrar ölüleri diriltme büyüleri falan var. Ama bu ölümsüzlerin sırrı bu. Cinle birlikte aynı bedende olma akiti, evliliği. Bir de cinin verdiği akitte şu var. Mesela o bedende o insan ölürse üstünde de o cin var. O cin de ölüyormuş. Bu riskli bir cin içinde riskli bir durum. Ama akit gereği ikisi birlikte ölüyorlarmış. İkisinin de anlaşması var çünkü. Ya da metafizik olarak da savaşıyor ya. Mesela Yunanlıların da metafizik orduları var. Cinler de kendi aralarında savaşıyorlar. Metafizik, yani cin asker ölürse insan da ölüyormuş. İkisi de işliyor, birlikte gidiyor yani. Hangisi ölürse öbürünün de ölümü gerçekleşiyor. Bunlar aynı zamanda korku da sarıyorlar, etraflarına salıyorlar. Böyle korkutucu giysiler falan, maskeler de takıyorlar. Yani psikolojik bir saldırıda da bulunuyorlar. Gittikleri yerlerde insanlar çok ciddi bunlardan korkuyorlar. İşte ifritler geliyor. İnsan olarak görmüyorlar zaten bunları. Bazen maskesiz de savaşıyorlarmış. Bunların maskeleri de tılsımlıymış. Yani bütün giysileri, her şeylerinde tılsım, büyü var. Öyle bir koruma ile gidiyorlar yani. Öyle böyle değil. Bizim Osmanlı'da da bu cinli asker orduları var, kullanılmış. Özellikle Fatih zamanında. O surlar öyle aşılmış. Öyle İstanbul'un kapıları açılmış.
kimsenin fethedemediği yeri bu sayede Osmanlı aldı. Ama daha sonra bu korunamamış maalesef. Yani hüddam ilmini çok iyi bilen hocaların olması gerekiyor. Kendi çıkarları için kullananlar değil. İşte Ulubatlı Hasan'ı falan bilirsiniz. Şimdi normalde bir insan 50 kilo kaldırıyorsa bir Osmanlı askeri, içine böyle bir metafizik varlık, işte akit vermiş olan cin girdiği zaman kaldırdığı yük 100 kiloya çıkıyor falan, öyle düşünün. Acayip bir güç veriyor. Mısır'ı da yapmış, Hind'i de yapmış, Pers'i de yapmış, Osmanlı'sı da yapmış, Hitit'i de yapmış. Hepsi yapmışlar, bunu biliyorlarmış. Ne diyorum? Hitit mezarlarından yığınla bebek oyuncak çıkartılmış. Ya bunlar normal oyuncak değil, büyü oyuncakları bunlar. Hani cadılar böyle bebek yapıp iğne batırırlar ya, o kişinin silüetinde bebek yapıyorlar. Büyü yapacakları insanı hasta etmek için iğneler batırıyorlar. Ya bunları konuşuruz daha çok. Yaşanmış bir takım olayları da anlatacağım da. Belki biraz korkacaksınız ama onları da konuşacağız. Bu Antik Pers'te Zerdüştlük inancının en bilinen ve ikonik sembollerinden biri olan Farvahar ya da Faravahar, bir çemberden çıkan kanatlı bir adımı tasvir eder ve her ayrıntısı derin bir anlam taşır. Bunu da veririm, bunu da inceleyin. İnsan figürü bilgeliği, zekayı ve yaşlılığın getirdiği tecrübeyi temsil eder. Kanatlar, Zerdüştlüğün temel ilkelerini temsil eden 3 sıra tüyden oluşur. İyi düşünceler, iyi sözler ve iyi ameller. Merkezdeki çember, sonsuzluğu ve evrenin döngüsel doğasını sembolize eder. Kuyruk, kötü düşünceleri, kötü sözleri, kötü davranışları reddetmeyi temsil eden 3 katmandan oluşur. Süslemeler, iyilik ve kötülüğün ikiliğini temsil eder. Bireylere doğru yolu seçmelerini hatırlatır. Günümüzde her kesimden İranlı tarafından ulusal gururun ve kültürel kimliğin sembolü olarak bu geçiyor. Bu sembol çok önemli onlar için. Daha doğrusu tanrıları bu onların. Aslında bir kuşa binmiş bir adam duruyor. Bir bineğin üstüne binmiş. Sanki uzay aracına binmiş gibi. Ben Hazreti Süleyman'ı falan düşündüm bunu gördüğümde. Atlantis'e ait olarak düşündüm. Yani normal değil bu. Kocaman kanatlarını açmış. Bir çemberin üstünde oturuyor. Ayakları var. Ayrıca sanki bir yere konacakmış gibi. Muazzam bir sır var burada. Bu anlaşılan bir ateş varlığı, cin olarak düşünürsek bu semboldeki ve bir insanla birleşmiş bu. Bir ateş varlığı bir insanla birleşmiş. Bu cinli varlıklarda 4 unsurdan oluşuyorlar. Ateş, toprak, su, hava cinleri. Ateş varlıkları en tehlikelileri ve kadim Mısır'da da ateş cinnileri, Hititlerde, Anadolu'da da, Perslerde de bu ateş cinnileri anlaşma yapıyorlar insanlarla. Bu ateş varlıklarıyla en çok konuşulan yerde aynalar. Aynaları çok seviyorlar. Masallarda da çocuklara bunlar çok anlatılıyor ya. Yani çocukların beyinlerine bunlar işleniyor ve çocuklar daha sonra hayatlarını alıyorlar bunları. Mesela Pamuk Prenses filminde, masalında aynada konuşuyor. Çocuğun bilincine atıyorsun sen bilgiyi, daha sonra yaratıma geçirtiyorsun o çocuğu. Büyüdüğü zaman farklı yönlere gidiyor.
Ve maalesef bazı arkadaşlarımız aynalarla çalışıp bunları zapt edebileceklerini düşünüyorlar. Ama ateş cinlerini her hüddamın zapt etmesi de mümkün değil. Sen Arabi ya da Abdülkadir Geylani olursun da o zaman bu işlere girersin. Elbuni ya da Elbuni'de bile ben bir takım tehlikeler görüyorum. Gerçi bu ateş varlıklarının da o zamanki Pers'e hakim olan daha çok İsfahan bölgesinde olduğu söyleniyor. O bölgede yoğunlukta, yerin altında çok kalabalık. Zaten dağlık bir bölge İran. Yine bir sürü mağaralar var. Aynı Hatay bölgesi, Mardin bölgesi gibi, Tarsus gibi olduğu gibi o bölgeler yerin altı 7 kat yerler. Kat kat. Ve bu cin arkadaşların da yoğunluklu yaşadığı şehirler çok fazla bu bölgede. Mezopotamya'da dahil olmak üzere. Türkiye'nin de büyük bir bölümü dahil olmak üzere. Bunlar için uygun mekanlardır. Dünyanın merkezi gibi gördükleri yerler bunlar. Onların da. O yüzden peygamberler de bu bölgelerden çıktı ve peygamberlerin de arkasında Sümer krallarına varan, tanrılarına varan durumlar var. Aynı bilgi tekrar tekrar aktarılmış farklı şekillerde. Ve bu ateş varlıklarının bu kadar çok olmasının sebebi bu bölgelerde petrolün olmasından dolayı. Çünkü petrolün olduğu yerde bunlar gıdalanıyorlar, bu ateş varlıkları. Beslendikleri için bu coğrafyada ateş varlıklarının çok yoğun olması normal. Spartalı filmini bilirsiniz. Kral Leonidas ve 300 Spartalı asker sayıca çok üstün olan bu ölümsüz Pers ordusuna karşı cesurca mücadele eder. Sparta, Pers İmparatorluğu'nun genişlemesine karşı direnmek için bu küçük ama güçlü kuvveti Termopil geçidine gönderir. Diğer Yunan şehir devletlerinin yardım tekliflerine rağmen yalnız kalan Leonidas ve adamları bu savaşı kazanırlar. Acaba nasıl kazandılar? Bu kadar cinli yardım alan bir ordu, bu kadar küçük bir Spartalı ordusuna nasıl yenildi? Şimdi Leonidas'ın da eli armut toplamıyor. Onların da cinli yardımları, orduları var imiş. Fakat şimdi bu Pers İmparatorluğu kendi sınırlarından, yani o ateş varlıklarının beslendikleri petrolden uzaklaştıkça güçleri de azalıyormuş. Dolayısıyla da bir yere kadar gidebilmişler. Gittikleri yerde yeteri kadar güçleri olmadığı için, karşı tarafın da gücü yüksek olduğu için hem insan gücü demeyelim, o 300 kişinin içine bayağı kuvvetli hava cinnileri girer ise, onları robot olarak kullanırsa ateşi söndürebilir. Ya da hava ile ateş harlanır, ondan sonra da uzaklaştırır ateşi. Bu da olabilir. Şimdi Yunanlılarda da çok fazla kahinler var. O kahinler de bu varlıklarla bayağı uğraşıyorlar. Değil mi? Delfi kahinleri falan. Yani Yunan'da da bu ilim oldukça fazla. Daha doğrusu iletişim bu varlıklarla oldukça yoğun. Onların da bildikleri çok fazla maji var. Anadolu topraklarının her tarafı dolu zaten. Sonradan unutturulmuş, çoğu bilginin üstü kapatılmış, çok az insanın bilmesi istenmiş ya da gücü elde tutmak için. İşte tapınak şövalyelerini anlattım. Adamlar şu anda dünyayı yönetiyorlar Amerika üstünden. Ve teknolojiyi de yönetiyorlar.
Teknolojiyle majiyi birleştirerek gidiyorlar. Bir süre sonra telefonları bırakıp düşündüğünüz insanla anında görüşmeye başlayacaksınız. Şimdi bu Persler de anlaşılan yorulmuşlar. Hem bedenen hem de içlerindeki cinniler de yakıtları az kaldığı için uzaklaştıkça güçleri de azalmış. Ve bu 300 Spartalı'nın içindeki akitleştikleri anlaşılan varlıklar da çok güçlüymüş ki o 300 10 bine bedel olmuş 300 kişi. Hep robot oluşturmuşlar ya bunlar savaşlarda. Yani metafizikle bu varlıklarla insanları birleştirip akitleştirip savaşlarda kullanmışlar arkadaşlar. Bunlar gerçekler. Artık bunu anlayalım ne olduğunu. Bu derin devletlerde de bakılır. Yani bir insanın ne olduğuna bakılır. Lider potansiyeli var mı diye. Ondan sonra bir takım işlemler yapılır. Aksakallılar yoluyla ardından da 25-30 yıl o devletin başında tutulur. Ya da o ülkeyi savaştan çıkaran lider olarak devam eder. Bir imparatorluk batar, yerine yeni bir devlet kurulur. Artık ifşa gününde yalan yanlış manipüle ediyorlarsa, griler de mırriler de diye, tamam anladık onlar da aynı gruptan varlıklar ama ve lakin yeter artık. Mehdi zamanındayız. Biz de bu bilgileri biliyoruz, anlıyoruz. Onlar üstlerini örtemezler artık. Kova çağındayız. Bütün bilgiler açılıyor. Her şeyi sorgulayacaksınız. Tüm inançlarınızı, tüm hayatınızı, başınıza gelenlerin sebeplerini. Eğer bir insan en küçük hatasında iflas ediyor ya da başına türlü felaket geliyorsa, karısından kocasından ayrılıyor, ailesi ölüyorsa, yakılıp yıkılıyorsa, sürekli kaybediyorsa, onun akitinde farklı durumlar vardır. Dikkat etmesi gereken başka şeyler vardır. Analizlerde bunları konuşuyorum zaten. Yani herkesin hayatı, zodyakı birebir aynı bile olsa aynı olmaz. Mutlak surette bu ismi azam esmalarına bağlı olan mutlak kaderiyle alakalı durum olur. Herkesin akiti farklıdır. Zodyak size bir yere kadar bilgi verir. Neyse bu Persler de bu varlıklarla o zamanın kültürü bu akitleşmek. Akitleşerek yola çıkıyorlar ama karşı tarafın da akiti var. Savaşçılarını akitleştirdiği varlıklar var. Ve potansiyel olarak da güçleri azaldığı için yenilmişler. Daha doğrusu daha üst makamlardan melekut dediğiniz varlıklar onların kazanmasını dilemiş. Ne kadar güçlü metafizik orduları olsa da durdurulur. Hak edişleri fazlaymış Spartalıların. Onların kazanması istenmiş. Aynı Hitler'in kazanamadığı gibi. Hak edişinin olmamasından dolayı ne kadar büyü, maji, Thule örgütü falan filanı yapsa da Sovyetlere karşı yenilmiş. Sovyetlerin hak edişi de fazla. Ayrıca coğrafi olarak da üstünlüğü fazla. Ayrıca Ruslar da bu işleri iyi bilir. Rus cadıları meşhurdur. Onlar da yapmışlar. Ve kazanmışlar. Ve Hitler'in yaptığı çok büyük zulüm. Çok fazla cana kıyması.
büyük bir negatif hak ediş oluşturmuş. Bu yüzden kaybetmiş. Ha diyeceksin, Birinci Dünya Savaşı'nda da onlar zulüm gördü Osmanlı ile birlikte. Kaybettiler. Biz daha doğru yoldan gitmişiz ve İkinci Dünya Savaşı'na katılmamışız. Çok akıllı bir yolla gitmişiz. Yani Cumhuriyet Devleti Atatürk ve İnönü ile birlikte çok akıllı yoldan gitmiş. Hitler'e uymamış. Uyabilirdi. Biz ortağız diyebilirdi. Almanlarla Osmanlı çoğunluk ortak gitmişler zaten son Osmanlı döneminde de. Ama bizimkiler doğru yoldan, ülkeyi geliştirmek yolundan gitmişler. Hitler ise öç alacağım vaadiyle halkını büyük bir düşüşe geçirmiş. Yani Rusya'yı alamazsınız. O kadar büyük bir coğrafya ve o kadar soğuk ki oralarda yaşamış bir insan olarak hiç kolay değil o soğukta yaşamak. Alışıyorsun ama dışarıdan gelen insanlar için kolay değil. Şimdi İranlıların Zerdüştlükten gelen inanç sistemi var. Ama Hazreti Ali Efendimizin yolundan gidiyorlar. Aleviliği ne istiyorsanız öyle düşünün. Muazzam bir ilim de var işin arkasında. Ve Mehdi Aleyhisselam yola çıktığı zaman ona en çok yardım edeceklerden biri de İran'dır. Çünkü Mehdi'nin Ali soyundan olduğunu iyi biliyorlar. Bu nedenle bizim de İran'ın yanında ne kadar zamanında düşman olsak bile Mehdiyet yola çıktığı zaman onların yanında olmamız gerekiyor. İran'da bu göller bölgesinde, özellikle Azerbaycan bölgesi İran'ın, o bölgede yoğun boyut kapıları var. Ve oradaki cinni varlıkların da cüssesi normal bir cinni varlık gibi değil imiş. Çok daha sert ve deprem bile oluşturabilecek güçteler imiş. Yani bu bölge, Pers bölgesi çok ateşli bir bölge. Gölleri bile kurutuyor bu ateşler, tuz göllerini o bölgedeki. Karadeniz de çok tehlikelidir, Hazar da tehlikelidir. İkisi de aslında Tuz Gölü'nden bozma. Hazar hala göl de Karadeniz işte İstanbul'a açıldığı için deniz kimliğine büründü. Normalde gölüydü Karadeniz'de. Ve su cinlerinin yoğun yaşadığı bölgeler. Korkar denizciler Karadeniz'den. Sonuç olarak bizim yaşadığımız bu bölge inanılmaz çevrelenmiş durumda. Zaten Meryem-i Kübra da biliyorsunuz Amik Ovası'nda, bunu da konuştum, anlattım. Bu bölgede olacak. Her şey bizim bölgemizde. İş geliyor yine Anadolu topraklarına. Hem cinniler için hem de insanlar için çarpışma bölgesi. Kıyamete 5 kala zamanında. Allah, Cenab-ı Hak böyle programlamış. Yani bu seferki kıyam dönemi böyle olacak. Gök yarılacak, yer yarılacak. Sularla gelmeyecek bu seferki. Çok büyük depremlerle gelecek. Ve bu depremler bu varlıkları kullanarak da yapılacak. Teknolojiyi kullanarak da yapılacak. İlahi sistemin etkisiyle de olacak. Hepsi birbiriyle bütünleşik çalışacak. Sonuç olarak bu Pers ölümsüzleri bu şekilde yapılandırılmışlar, zaman içerisinde kullanılmışlar. Ama sadece onlarda değil, diğer bütün uygarlıklarda da bu şekilde insan ve cin akitleşmesiyle böyle ordular oluşturulmuş. Pers ölümsüzleri
denilen bu 10.000 kişilik ordu çok uzun zaman Perslerin dünyada başarılı olup süper güç olmalarını sağlamışlar. Bu da kaydedilmiş tarihi bir bilgidir. Ayrıca bu Pers ölümsüzleri davullar çalarak ilerliyorlarmış. Ürkütücü sesler çıkartarak bu cinli varlıkları çağırma yöntemi bu. Davulları çalma mesela. Mehter Marşı boşuna değil. Onlar da biliyorlardı bu yöntemleri. İngilizler de davullar çalarlar mesela. Yani bu eski savaş taktikleri. Hem karşı tarafa korku salmak için güçlü olduklarını haykırarak saldırmak, hem de bu varlıkları ses ile çağırmak için. Sur borusu boşuna üflenmiyor. Boşuna boynuzlar, ses Zülkarneyn'de olduğu gibi bir aygıt Zülkarneyn'in de kullandığı ses ile çağırma frekans aygıtı. Neyse, Pers ölümsüzleri bu şekilde arkadaşlar. Bu bilgiyi de verdik. Allah azmını versin. ...29 Ağustos 2026'da şifa akımlarının gerçek anatomisi eğitimimize başlıyoruz. Kuantumdan tasavvufa, bilimden bilince, mitlerden gerçeklere. Amacımız farklı yaklaşımları birleştirmek. Kuantum mistizmi ve bilimsel gerçekler. Kuantum fiziği gerçekte nedir? Kuantum sıçraması ne anlama gelir? Enerji, frekans ve titreşim kavramları, bilimsel terminolojinin istismarı, popüler şifa akımları analizi, Deepak Chopra, Joe Dispenza, Bert Hellinger, aile dizilimi, Theta Healing, Access Bar, Reiki, Grabovoi sayı dizileri, Placebo, nocebo ve beynin şifa mekanizması, inanç ve beklenti mekanizmaları, endorfin, dopamin, serotonin, çift kör araştırmalar, nocebo etkisi ve korkunun etkisi, dokunmanın ve stres yönetiminin biyolojisi, psiko, nöro, immünoloji, vagus siniri, kortizol ve stres, dokunma terapisi ve biyolojik etkileri, zihin yönetimi teknikleri, 4-7-8 nefesi, kutu nefesi, gevşeme egzersizleri, imgeleme çalışmaları, günlük stres yönetimi, umut istismarından korunma, modern fizik, tasavvuf ve şifa, Michio Kaku'nun evren anlayışı ve sicim teorisi, tasavvufta şifa, Kur'an, esmalar, dua, zikir, Celcelütiye'de şifa anlayışı ve şifa beyitlerinin genel çerçevesi, bilim ile tasavvufun benzer ve farklı yönleri. Bir şey nasıl olur da sen ölçünce değişir? Hem kuantum ne ki? Yaşam muhteşem bir enerjisel dans. Frekansların uyumu, birleşmesi, çatışması, iç içe geçmesi, aşağı yukarı, sağa sola, zıt yönlere dalgalanmasının dansı. Filtrelenmiş gerçeklik nedir? Sorgula, keşfet. Merakının korkunun üstesinden gelmesine izin ver. Kalbinin unutkanlığından, bana seni gerek, seni demeye nasıl geçersin? Sonsuz bir olan zar atar mı? Kuantum dediğin yalan dünya simülasyonunun açıklaması. Her eğitimde farklı sırlar açıyoruz. 29 Ağustos'ta yine bilinmeyenleri açmaya davet ediyorum. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.